Dünyanın en hızlı trenleriyle Tokyo'ya gidiyoruz. Şunun güzelliğine bak. Of, çok hızlı gidiyoruz. O hızı var ya, yemin ederim vücudumda hissediyorum artık. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Yani 65 dolara Tokyo'da otel ayarlıyorum son dakika. Daha önce böyle bir şeyin muadilini yediğimi hatırlamıyorum. Tuvaletin konsolu. Japon kültürüne göre yer sofrası yapılmış. Vay! İnanılmaz! 30.000 kilometre tren ağı olan bir ülkede ortalama gecikme süresi nasıl olur da sadece 18 saniye olur ya? Bizim yılan geldi. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Ben ne yedim ya? Tokyo'dayız, geldik. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben de kaplumbağa gibi sırt çantamda Japonya'nın Tokyo kentine gidiyoruz bugünkü bölümde. Neyle gidiyoruz? Daha önceki bölümlerde bahsettiğim üzere, bu arada hastayım. Çok az uyudum. İnanılmaz karnım ağrıyor. Artık ziller çalıyor. Dünyanın en hızlı trenleriyle Tokyo'ya gidiyoruz. Şu anda Osaka'dayım. Buradan Shinkansen Bullet Trains'ten bir bilet aldım. Normalde JR Pass'ler var. Bu Japonya'nın tren adları da Japanese Railways diyorlar ve her yerde JR yazar. İstersen Interrail gibi bu biletleri alabilirsin. Her şey online, her şey QR koduyla. 6800 tane adasını birbirine bağlayan tren ağlarıyla ülkeyi gezebilirsin. Ve çok da uyguna denk geliyor. Yani 700 dolar falan veriyorsun, bir ay gezebiliyorsun. Ama ben sadece artık evime de dönmek istediğim için ve gerçek anlamda memleketimi de özlediğim için 6 ay oldu. 6 aydır yollardayım. Yemeklere ekmek banmak istediğim için sadece Osaka'dan Kyoto'ya trenle gideceğim. O yüzden hani bir gün olur da Japonya'ya gelirsek Denizciğim nasıl gezelim diyorsanız, bugün size bu çekeceğim çanta bile çok ağırlaştı. Bugün çekeceğim videonun detaylarının her şeyini açıklamaya yazacağım. Nerede konaklarsın? Blog yazılarım, Shinkansen tren biletlerine kadar her şey orada olacak. Resmen size bedavaya rehberlik yapacağım Japonya'dan. Bu tren, Bullet Trains'in en büyük özelliği, yani bu mermi trenlerin, magnev trenler de diyorlar galiba bildiğim kadarıyla, mıknatıslarla trenlerin gidiyor olması. Yani sürtünme kuvvetini azaltarak tren birazcık havadan gidiyor ve bu sayede o sarsıntı gibi şeyler hiç olmuyor. Hatta böyle internette görmüştüm, bozuk parayı koyuyorlar, düşmüyor. İşte bugün bakalım bu dedikleri doğru mu ve bizi Tokyo'da neler bekliyor, hepsini izleyeceksiniz. Hasta olsam bile enerjimi düşürmemeye çalışıyorum. Çünkü hayat çok kısa, kuşlar uçuyor. Var ya, evi çok özledim ya. Vallahi var ya, otel. Restoran. 6 ay oldu. Bazen kendime de kızıyorum. Tayland'daki kaza beni çok geri götürdü. O olmasa çoktan dönerdim. Daha disiplinli de yaşardım. Serseri mayın gibi dolaştım 6 aydır. Neyse. Hadi Tokyo'ya gidiyoruz. Ulan gezecek olurum. Hava hep yağmurlu olur, bulutlu olur. Böyle bir ulaşım sağlayacak olurum, günlük güneşlik olur. İnanamıyorum gerçekten ya. Kaç gündür buradayım. İlk defa böyle cam gibi pırıl pırıl bir hava var. Şimdi bu trenlerin en büyük özelliği çok dakik olması. Trendeyken de yine bilgiler vereceğim. Aynı zamanda treni beraber gezeriz de. O yüzden hızlı yürüyorum. Geç kalmak istemiyorum. Anında kalkıyor çünkü. Kimse Deniz'i para vermiş 110 dolar. Bekleyelim demez. İçim yanıyor. Bir suyla bir meyve suyu alayım dedim. 7-Eleven'a geldim. Abi neler var neler ya. En çok bunu özleyeceğim var ya. Şuraya bak. Yeme içme cenneti, yemin ederim ülke. Bak burada çok ilginç bir şey göstereyim mi? Ha, bunda yokmuş. Bir dahakinde göstereyim. Bir sonraki vlogda izleyeceksiniz. Normalde paraları elle almıyorlar. Makineler var. Makinelerden veriyorsun. Hello.
YouTube. Yeah. Are you a YouTuber? Okay. So. Arigatou gozaimasu. YouTuber musun dedikleri zaman artık kind of diyorum. Ya öyle falan diyor. Çünkü YouTube'u öğrendikleri an çıldırıp bağırmaya başlıyorlar. Burada YouTube çok popüler. O yüzden tepkilerine inanamazsınız. Hiç daha lüks araba görmedim biliyor musunuz? Ne Range Rover gördüm, ne Maserati gördüm, ne Mercedes gördüm. Hep böyle minik minik arabalarla ulaşım sağlıyorlar. Bu trenler yaklaşık olarak 30.000 kilometre ağı birbirine bağlıyor. 30.000. Bakın Türkiye'nin 1/3 burası. Ben bu bilete 14.500 yen verdim. Yani yaklaşık olarak 90-100 dolar gibi bir para yapıyor. Adamlar havalimanı yapmak yerine böyle tren ağlarını geliştirelim, öyle hızlı olsun ki insanlar havalimanına gidip zaman kaybedeceklerine böyle trenlerle hızlı hızlı şehirleri gezsinler, dolaşsınlar, işlerini yapsınlar ve bu tren istasyonlarını da havalimanı gibi yapalım demişler. İnternette de birçok kaynakta böyle yazıyor. Hatta Train Airports diye geçiyor. Ve bu havalimanlarının zaman kaybı olduğunu düşünüp adamlar dünyanın en hızlı trenlerini yapmışlar. Hatta öyle ki bir tane trenleri var, daha tam çıktı mı bilmiyorum. 600 küsür kilometre yapacak. Hala test aşamasında da olabilir. Bunlar o kadar yapmıyor. Ama gerçekten böyle şiir gibi bir yolculuk yapıyorsunuz. Ben bunu 9 sene önce de deneyimlemiştim. Ki 9 sene diyorum bak. Adamlar 9 sene önce de bu Shinkansen'lere sahipti. 1960'larda başlıyor bu Shinkansen projesi. Amerika bunları bombaladıktan sonra kendi bir de bir finanse ediyor. Japonya yeniden kalkınsın diye. İşte o dönemlerde çok gelişmeye başlıyorlar ve o kadar istikrarlı bir şekilde bunu yapıyorlar ki 10 yıl içerisindeki eski Japonya gerçek anlamda kendi gücüne geri dönüyor. O yüzden Japonların bu yapmış oldukları başarıya da Japon mucizesi diyorlar. Dünyada Japonların çalışkanlığı, iş disiplini, ahlak konusunda işte en büyük dersi de zaten o 1960'larla 70'ler arasında vermiş oluyorlar efendim. Hasta hasta anlatıyorum. Gerçekten var ya, yani bir şey demiyorum. İyi seyirler. Herkes kitap okuyor Japonya'da. Hatta bazen böyle metroda falan insanları izliyorum. Ulan diyorum, hani kitap okuyorsun, işte kütüphane var falan diyorlar ya metrolarda, trenlerde bile. Tamam, telefonla oynarken bir şeyler de yapabiliyor olur. Değil mi? Anlarım bunu da. Değil mi? Kitap okur, bir şey izler vesaire. Hepsi oyun oynuyor. Tam bir oyun çılgınları. Döndüğümde tarhanaya, ekmeğe atıp yanında da salata yemezsem en adi deniz olsun. Abi salata var ya, bak salatanın kıymetini bilin. Salata çok lüks bir şey. Domates görmedim haftalardır, domates. İnanamıyorum yani gerçekten. Domates lan. Salça yaptığımız domates burada lüks ürüne giriyor. Var ya gerçekten, hani gurbetteyken insan hani böyle çantanı da alıyorsun, geziyorsun ya. O kadar çok zamanın oluyor. O kadar çok sorgulayacak imkanın oluyor. Bir şeylerin farkına daha iyi varıyorsun. Gerçekten. İnsanın evi gibi, memleketi gibi, vatanı gibisi yok diye yaşlı dayılar gibi mesajı var. Ama gerçek anlamda söylüyorum. Ev, yani yuva çok güzel bir şeymiş. İnsan böyleyken bazen askıda yaşayınca bunu daha iyi anlıyor. Ulan harbi bakar mısınız havanın güzelliğine ya? Cık, uğraşsam böyle olmaz yani. Planlasam her şeyi, bu kadar güzel hava yakalayamam. İnanamıyorum gerçekten. Hani niye üzülüyorum? Trende zaten gezmeyeceğim için, hani yağmur yağsa da manzara izleyerek gideceğim zaten. Ama böyle çok güzel havalarda çekim yapmak, video vlog üretmek mesela gezerken şehirleri daha iyi olduğunu bildiğim için birazcık gıpta ettim mi derler, doğrusu tam. Şimdi burası Osaka'daki birçok terminalin birbirine bağlandığı ana terminal. Shinkansenler böyle işte Shin Osaka diye geçiyor burası. Buradan kalkıyor. Ara duraklar da var pek tabii ki ama oradan hep metro ile buraya gelmen gerekiyor. Buradan şimdi Shinkansen'e bağlanacağız. Evet, geldik. İnanılmaz. Yani şuraya baksanıza. Rüya gibi, filmlerdeki gibi böyle bir makine var, takır takır işliyor. Şimdi bu trenlerde
Yemek veriyorlar mı bilmiyorum. Yemek yok diye biliyorum hatta. O yüzden şuradan bir şeyler de alacağım. Trende yiye yiye gideriz. Bak hiçbir yerde çöp kutusu yok, görüyor musunuz? Hiçbir yerde. Herkes çöpünü çantasına koyuyor. Evinde ayrıştırıyor. Şu adamların var ya, yani disiplinine, ahlakına, saygısına hayran oldum. Ama ölsem yaşamam. Orası ayrı. İşte bütün terminalin trenleri buradan direkt geçip binebileceğiniz nokta buradan kalkıyor. Şimdi isterseniz de biletlerinizi buradan da alabilirsiniz. İngilizce konuşuyorlar. Makineden de alabilirsiniz. QR kodla da alabilirsiniz. Hepsini artık o kadar iyi sisteme dökmüşler ki ben çok basit mesela geldim. Yarın dedim Tokyo'ya gideceğim. Tamam dedi. Hangi saat dedi. Hatta hangi dakika dedi, pardon. 4 dakikada bir Tokyo tren var. Ondan sonra söyledim, çat verdi biletim, o kadar. Ama bilet alırken şöyle bir durum oluyor. Reserve seats, non-reserve seats diye bir şey var. Yani koltuğunuzu satın alırsanız farklı bir fiyat oluyor ama o da çok para değil, yani 8 dolar falan fark ediyor. Tabii ki onu seçtim. Diğer türlü mesela oturuyorsun yani, eğer ki rezerve etmezsen koltuğunu, Ahmet abi gelir seni mesela rezerve edilmiş koltuğuna oturmuşsundu, kaldırır. O yüzden böyle bir yolculuk için değmez, aklınızda bulunsun. Ulan bunların hepsini de var ya nasıl yazmışım zamanında, daha 2014'te 2015'te gelmişim buralara, web sitemde çatır çatır işlemişim. Bazen kendimi seviyorum ya, ama yoruldum. Bak çocuklara bak, arigato. Gördünüz mü? Burada çok tatlı böyle şapkalarını giydirip çocukları okula gönderiyorlar. Hepsinin de çantasının altında telefon numaraları var. Kaybolurlarsa diye. O kadar tatlılar ki yani. Otur, izle, gençleş. Vallahi öyle. Burası da JR Lines, yani banliyö trenleri ve metrolara bağlanan hatlar. Hepsi aynı yerde bakın. 17 dakikam kaldı. Hızlıca bir şey alıp devam edeceğim. Instagram'da da bir sürü şey paylaştım. Bir Hayalim Peşinden takip edin. Orada daha hızlı, daha pratik, daha anlık şeyler paylaşıyorum. Gezmek istiyorsanız promosyonlar, kampanyalar, ne bulduysam anlattığım hesabımdan bakarsınız. Şurada ekmek gördüm. Buranın kötü olma ihtimali yoktur. Aa, hem de somonlu. 500 yen. 3 dolar. Oğlum her şey makinede ya. 505 mi oldu? Heh, biraz daha atalım, dur. Arigatou gozaimasu. I don't need. Thank you. No need. Thank you very much. Bye bye. Yiyeceğim tatlılığınızı. Gördünüz mü bak, para makinesini mesela. Ulan çalışan ne yapıyor orada? Her şeyi parayla, her şeyi makineyle çözmeye çalışmışlar. Bütün her yerde neredeyse böyleydi de az önce size Lawson'da gösteremedim. 7-Eleven'da falan da böyle yani. Parayı veriyorsun, bakıyor yüzüne. Niye bana verdin ki, atsana oraya diyor. Başka bir alemde yaşıyorlar gerçekten. Kafaları çok enteresan. İşte benim biletim böyle bir kağıt. QR kod falan vermediler, anlamadım. Buradan bineceğimi tahmin ederek şansımı deniyorum. Bakalım olacak mı? Aha, oldu. Evet. Oğlum şuraya bak ya. 1406 Nozomi. Bakalım. Hadi dön İngilizceye. Tokyo 26. Trax 26'da. Şunlar da ne biliyor musunuz? Diyelim ki biletinizi aldınız, tamam mı? Fare adjustment yazıyor ya, yani fiyatı düzeltme. Bilet fiyatını düzeltme gibi düşünün. İşte tam böyle bazen çıkarken şeyi fark etmiyorsun. Durağı yanlış yazmışsın. Çıkamıyorsun oradan. Hemen gidiyorsun, biletini yeniden düzenletiyorsun. Bir 50-100 yen oluyor genelde fiyatları, mesafeye göre değişmekle beraber. Akabinde de direkt çıkabiliyorsun. Aklınızda bulunsun. Ve sıra manyakları. İnanamıyorum yani, sıra olmayan restoran yok, bekliyorlar. Yani hem zamanımız yok diyorlar, hem çok çalışıyoruz diyorlar, hem de sıra bekliyor. Anlamadım ben bu işi. Biz olsak aman ne uğraşacağım, gideyim domates peynir yerim, bu sırayı mı çekeceğim deriz mesela, değil mi? Onlar çekiyor işte. 26. Buranın işte Shinkansenlerden bir tanesi bu. Buranın aslında alt katlarında da metro ağları var. Oraya bağlanıyorsunuz. Her şeyi çok iyi planlamışlar. Bak mesela sadece bu platformdan 9 dakika sonra
Bir tane daha Tokyo'ya giden Shinkansen var. O kadar sık tren kalkıyormuş. O kadar dakikler ki, o kadar planlılar ki. Yani çalışanlar bile hazır hemen bekliyor. Trenin ne zaman geleceğini iyi biliyorlar. Dünyada en az geciken trenler arkadaşlar. 30.000 kilometre tren ağı olan bir ülkede ortalama gecikme süresi nasıl olur da sadece 18 saniye olur ya. Yani makine olsan bu kadar dakik olamazsın. Meyve suyu aldım. Trende bir şey vermezlerse diye. 190 yen. $1,5 bile değil. Şimdi benim trenim 5. platformdan kalkacak efendim. Şöyle gidelim, gördüm. 5 yazıyor. Pardon, 5. Tracks yazıyor. Kompartımanımız Tracks olarak dünyada biliniyor. Bu gereksiz bilgi için teşekkürler. Şunun güzelliğine bak. İnanılmaz. Çok iyi be. Görseli de harika yani. Bizim yılan geldi. Geldi trenimiz. Binelim bakalım Shinkansen'imize. Trene binelim bakalım. Dedikleri kadar var mı? Bak burası reserved olan, yani koltuğum benim belli olacak. Bazılarına rastgele oturabiliyorsun. Aa, tuvalet falan da güzelmiş. 14E. Şurası. Uçak gibi ya. Bindik, gidiyoruz. Şu koltuk araları o kadar geniş ki baksanıza. Rahat rahat. Muhittin abi yakalandın. Gidebiliyorsun. Ben böyle yolculuklarda hani Avrupa'da da size çok gösterdim. Ben Avrupa'da herhalde gitmediğim ülke kalmadı ve trenle de gezmediğim ülke kalmadı diye biliyorum. En güzeli böyle tren yolculuklarında böyle oturursun cam kenarına, köyleri falan izlersin ya. Benim bu seyahatlerde en böyle gerçekten keyif alarak gezdiğim yolculuklardan birisi olacak yine. Ama açlıktan ölüyorum. Şunu bir yiyeyim artık. Somonlu. Hiç sallanmıyor. Oha, çok hızlandı. Şu an var ya, o kadar hissettim, gaza bastı resmen. Oo, hıza bak. Şu an var ya, hızı hissediyorum resmen. Çok enteresan. Gaza bastı resmen adam. Abi daha az önce Osaka'dan ayrıldık. Ne ara Kyoto'ya geldi? Şu hıza bakar mısın ya? Kuracaksın mesela Türkiye'de. Uçağa bile ihtiyacın olmaz. Uçakta hem havalimanları ızdıran hem de maliyet anlamında bunlar çok daha iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi Kyoto'dan ayrıldık. 名古屋
新横浜 500 kilometre daha yolumuz var. 続いてシャッ Trenin tuvaleti bile tertemiz olur mu ya? Şuraya bak. Pırıl pırıl tuvalet yapmışlar, geniş geniş. Şu adamların temizlik konusunda gerçekten hani birçok dinde görmediğim temizliği burada gördüğümü söyleyebilirim. İnanılmazlar. Yani dedim hep çok videoda, git yola yorgan yastık at, yatarım ben yolda bile, o kadar temiz ülke. Şöyle bir treni gezeyim dedim. O kadar rahat yürüyorum ki. Ne bir sarsıntı, ne bir sallantı. Ya burası da business galiba. Koltuklar falan değişti çünkü. Daha kaliteli oldu her şey bak. Lan para. Japonya'da bile sınıf farkı var. Of, çok hızlı gidiyoruz. O hızı var ya, yemin ederim vücudumda hissediyorum artık. Evet, burası business. Baksana, çalışan gördüm ilk defa. Hızlı var ya, yani size anlatamam. Nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor bu? Nasıl yaptınız abi? Akıl alacak gibi değil ya. Ve sıfır, böyle sürtünme yok resmen, onu hissediyorsun. Vay be. Burası da sigara odaları. O kadar çok ülkede sigara içiliyor ki trenlere bile koymuşlar odaları. Ama şeyi bulamadım ya, böyle restoran kısmını. Böyle geziyorum ama gerçekten az önceki business kısmı da harikaydı ha. Bak, bunlar daha lüks ve rahat olan tuvaletler. Ne kadar geniş, görüyor musun? Vay! İnanılmaz! Böyle dağları, köyleri gezerek gidiyoruz şu anda. Ülkenin %70'i dağlık bu arada. O yüzden kentler çok kalabalık. Yerleşim çok kısıtlı. Ve şu an böyle kırsalın içinden ilerliyoruz. Görüyor musunuz ne kadar minimal yaşıyorlar aslında, bak minik minik evlerde yaşıyorlar. Ve hiç dedim yani, lüks araba görmüyorsun, büyük araba görmüyorsun, şatapat görmüyorsun. Güzel insanlar. Yani halbuki bak, bir sürü boş alan da var. Tarım hani yoktu. Yapabilirsiniz abi. Hep işiniz gücünüz bahane ha. Yok mu bir yeni nesil? Tembel Japonlar gençliği. Gerçekten yani bunu inşallah sizler de yaşarsınız. Şu an hissettiğim tecrübe çok kıymetli. Nagoya'ya geldik. Tam olarak Osaka ile Tokyo'nun arasında bir yer. Artık yolu yarıladık. O kadar çok kırsaldan geçiyoruz ama yine de her yerde küçük küçük böyle köyler, yerleşim yerleri var. O az önceki gökdelenlerin olduğu yerde Nagoya'ydı. Çok büyük bir kentmiş. Ama şu evlerin tatlılığına baksanıza ya. Tokyo'dayız, geldik. O hava bayağı sıcak. Çok güzeldi yolculuk. Yani
Adamlar harika sistemler kurmuşlar. Güzel bir tecrübeydi. Kalacak yerim bile yok şu an. Bir kafe bulup oturup bir otel ayarlamam lazım. Yola da biraz uyudum, iyi geldi. Burası da devasa bir istasyona benziyor. Gidelim bakalım. Nereden çıkacağız? 35 milyon kişinin yaşadığı mega kent Tokyo. Şimdi şu biletle de aynı şekilde çıkışı sağlayacağım. İnsanın başı dönüyor değil mi? Şöyle film seti gibi bir yere gelince insan bir afallıyor. Mesela Osaka'da da ilk afalladım. Sonra 3 gün sonra alıştım. Muhtemelen buraya da aynı şekilde alışırım ama yeni bir yere gittiğinde böyle aşırı kalabalık ya. İnsan yoruluyor. Ne yapacağını algılayamıyor çünkü. Bu ilki zordur mesela bir şehre geldiğinizde. Sonra zamanla alışırsınız. Burada şekerleme satıyorlar galiba. Çok güzel insanlar ama suratları çok tatlı değil mi? Anime karakteri gibi hepsi. Hangisine gireceğini vallahi Google Maps olmasa, bak o kadar gezme konusunda tecrübeliyim, kaybolurum. Çok zorlanırım. Bu anime karakterlerinin birebir aynısını göreceğiz canlı olarak, insan olarak Tokyo'da. Bir sokak var, bir mahalle daha doğrusu. Oraya götürürüm ben sizi bir bölümde, orada gösteririm. Resmen anime gibi yaşıyorlar. Animeyle evlenen var ya, düşünün yani. Vallahi Asya'da bu kadar çok maske takan başka ülke yok. Hatta yani ben ülkeye ilk girerken Japonya'ya korona önlemlerine dair şeyler vardı her yerde hala. Buradan bak bir daha çıkıyorum mesela ama nasıl çıkacağım bilmiyorum. Çıkarttı sonunda, oh. Yani iki farklı yerden geçiyorsun. Bak bir önce Shinkansen'den indin, sonra bir de metro için çıkış yapman gerekiyor. Ne alaka? Bunu mesela anlamamıştım. Şimdi kafam artık tam anlamıyla oturdu. O bilet bir şekilde iki kapıyı da çalıştırıyor. Geldik. Bir dışarıya çıkayım ama hava süper şu an. Yani yorgunum ama gezesim var. Bayağıdır gökdelen görmüyordum, böyle uzun binalar var her yerde. Ve şu Daimaru yazıyor ya arkadaşlar, her yerde bunu görürsünüz. Alışveriş mağazası. Çok güzel markalar var içeride. Bak şurada bir kafe varmış. Olmadı birazdan şu kafede bir oturup dinlenirim. Çok ağırlık var üstümde çünkü. Şimdi ben daha buradan dönerken alışveriş yapacağım Türkiye'ye. Burada PlayStation falan çok uygun. Hatta hemen direkt tax yani vergi kısmını iade ederek, düşerek paranızı veriyorlar. Yani Türkiye'dekinin yarı fiyatına falan geliyor. Gelmişken onlardan falan da alacağım. Yüküm daha da ağırlaşacak. Ama artık Türkiye'ye döneceğim için hiç de umurumda değil. Çünkü taşımayacağım. Uzun bir sürede çanta görmek istemiyorum. Tamam. Hava güzel. Bir kahvemizi içelim. Ondan sonra yapıştırırız. Bir otel buluruz. Allah'ım şu içerinin kokusunun güzelliğine bak. Ne kadar ilginç bir kafe bak. Burada istersen çalışabiliyorsun. Şurada oturuyorsun. Burası da Japon kültürüne göre yer sofrası yapılmış. Ayakkabılarını çıkarmış. İnsanlar oturuyorlar. Şurada da çok ilginç bir şey söyleyeyim size. İnsanlar paralarını, çantalarını bırakıyorlar mesela. Gidiyorlar. O kadar güveniyorlar yani. Hiçbir şekilde hırsızlıkla ilgili şüphelerinin dahi olduğunu düşünmüyorum. Hatta hırsızlık toplumda yapılabilecek en aşağılık şeylerden biri olarak biliniyor. O yüzden burada olsa en büyük hırsız şu an benimdir. Oturacak yer yoktu. Başka yere bakacağım. İçim yanmış. Kahve aldım. Şimdi şöyle 4 dolara Tokyo'da gezmek için öyle geldim de işte 2 gün kaldım deyip de Tokyo'yu gördüğüm gibi bir ön yargıya kapılmak pek tabii ki saçmalık olur. Çünkü burası yani o kadar büyük ki ülkenin 1/4 burada yaşıyor. Kentin içerisinde eski tarihi bölgeler de var pek tabii ki. Ama aynı zamanda modern tarafı da var. İşte bu dünyanın en kalabalık işte sokağı, caddesi var ya, karşıdan karşıya geçiliyor falan. Yani buraları da göreceğiz. Ama şimdi bunu planlarken de insan önce otel konusunda ikilemde kalıyor. Ben hangi gün nereye gezeceğime karar veremediğim için ve bu trenin nereye tam ineceğini bilmediğim için birazcık dedim ki yerinde gidince karar veririm. Canlı sizler de bir oteli nasıl aldığımı
buralara geldiğinizde ya da işte seyahat ederken neler bilmeniz gerekiyor? Böyle bir şey olsun. Yerinde tecrübe gibi olsun. İşi işte öğrenirsin derler ya. Şu an size resmen bütün tecrübemi yerinde anlatayım. Şimdi gelirsin Tokyo'ya. Tamam mı? Girersin otel aramak için. Booking'i mesela. Ben hep Booking'i kullanıyorum. Bu bölgelerin hepsini de açıklamaya yazacağım. Niye biliyor musun? Ya Japonya çok pahalı. 19.000 20.000 TL dersiniz mesela, değil mi? Gecelik. Şimdi buna bakarsan plan yapmaktan, seyahat etmekten soğursun. Peki Deniz ne yapacak? Şimdi göstereceğim. Şimdi haritaya girdik, tamam mı? Bak şimdi bulunduğum bölgede abi al. Bak $100. Gayet fıstık gibi otel. Aha buldum bak. Hemen 2 sokak ilerideymiş. $100 burası. Ki Japonya'dayım yani ve bir tane robot otelde kalacağım. Orada geceliği $50, $60 falan. Yani o yüzden bir şeylere bakarken hani ön yargınız kırılması için ben bunu canlı olarak gösteriyorum. Filtrelemeleri, bölgeleri doğru seçerseniz en azından daha bütçeli olarak seyahat planı yapabilirsiniz. En azından şevkiniz de kırılmaz. Ben hem Japonya yazılarımı hem de bu otellerin bütün bölgelerini açıklamaya koyacağım. Oradan eğer buralara gelmek istiyorsanız bakın, bana da teşekkür edersiniz. Hadi gidelim. Otelimi alıyorum şimdi. Bak şimdi şurada bir yerde Four Seasons var, tamam mı? Gidersin Four Seasons'a, verirsin günlük $1.500. Dersin ki seyahat etmek çok pahalı. Böyle kısa kısa işte gezebiliyoruz. Pek tabii ki bize de babadan zengin değiliz. Çalışarak para kazanıyoruz. Ama en azından bu tecrübeyi edindiğim için artık ne yapacağımı biliyorum. Şimdi otel ayarladım. Ginza'ya yakın. $65 gecelik. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Yani $65'a Tokyo'da otel ayarlıyorum son dakika. Ben $65 herhalde İstanbul'da kalamam. Hani yorumu siz yapın. Şimdi böyle bir 10 dakika yürüme mesafesinde. Ayrıca şöyle gökdelen görmeyi hiç özlememişim. Büyük şehirlerde yaşamak ne kadar sıkıcı. Eskiden ben de böyle bir plazada çalışıyordum, biliyor musunuz? Big Four şirketlerinden bir tanesinde. Finansal risk analistiydim. Kariyerler, takım elbiseler, CV'ler. Muhtemelen şu an bir yerde direktör falandım yani. İyi de bir şirkette ya da iyi bir ülkede olurdum ama o kadar mutsuzdum ve insanlar o kadar mutsuzdu ki düşündüm, lan dedim, yani yemişim parasını dedim, kaç baharın var, kaç yazın var, değer mi dedim böyle ömür geçmeye. Gece 12'de 1'de işten çıkıyorsun falan, birilerine para kazandırmak için özünde. Kölelik dedim ya bu, bırakıyorum dedim, kovun beni. Kovdurdum kendimi. Şimdi bu plazaları görünce aklıma o günler geldi. Jilet gibi takım elbiseler falan, böyle deniz belmi, bu mu? Vallahi da billahi da bunu seçerim. Çünkü zaman benim zamanım, özgürlük benim özgürlüğüm. Çok güzel bir mahalleye geldim. Bakın çok güzel bir detay gördüm. Mesela şu gökdelene bakın. Etrafından böyle sarmaşıkları, ağaçları sarkıttıkları zaman ne kadar güzel bir sokağa renk katmış değil mi? Singapur'u hatırlattı. Singapur'da da böyle o kadar çok bina vardı ki. O videomu kesin izleyin. Çekmiştim, size anlatmıştım. Böyle görünce ilham olsun diye sizlerle de paylaşıyorum. O devasa bir Gökdelenler Mahallesi'ne geldim. Nasıl yaptınız bu kadar kısa sürede? Önümüzdeki günlerde size bir Japonya bölümü hazırlayacağım ki, Allah izin verirse Tokyo'da. Yani dersime öyle çalıştım ki akacak gidecek ya, hem de yerinde. O yüzden bildirimleri kesinlikle açın, zile basın. Sanırım o algoritma olaylarını hiç sevmiyorum. Yok önermiyor, yok kapak fotoğrafı, yok bilmem ne. Hak ettiğimiz değeri bulamıyoruz arkadaş. Haberiniz olsun diye böyle bir önden bildireyim dedim. Geldim sayılır, az kaldı. Vallahi bayağı da şık otel bulmuşum gibi ha. Kaynanam seviyormuş. Girelim bakalım. Gelmeyi seviyorum yine de her şeye rağmen. Check-in diyor, 2. katta. Böyle yeni nesil otele benziyor. İçerisi ferahmış. Oo süper, çalışma ortamı da var. Ulan Deniz şanslısın ha, bak. Oo şurada oturup videolarımı yaparım. Haydi odaya girelim, check-in'imizi yapalım. Abi pırıl pırıl yine bir yere geldim bakın. Ama bu tarz bir oteli ilk defa görüyorum. Mesela duş tuvalet kısmı burada. Hani olur ya normalde. Şuraya koymuşlar lavaboyu. Şurada duşunu alıyorsun. Burada yine her zamanki gibi Toto markasının ısıtmalı elektronik tuvaleti var. Tabi bak birazcık daha dar odalar, görüyor musunuz? Çünkü Tokyo dünyadaki kira anlamında en pahalı yerlerden bir tanesi. O yüzden böyle olabildiğince minimal yapıyorlar her şeyi.
Çok temiz, işimi görür. Zaten bir iki gece kalacağım, sonra başka yere geçmem lazım. Başka bir bölgeye. Şu bir ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tuvaletin konsolu. Buradan ayarlıyorsun bak her şeyi. Bak bu mesela sifonu, bu bizdeki taharet musluğu olur ya. Buradan ayarlıyorsun. Bunun aynı zamanda basıncını ayarlıyorsun ve bununla beraber bu neymiş lan? Bunu anlamadım. Aynı zamanda da suyun hızını, açısını falan ayarlayabiliyorsun. Gerçekten inanılmaz. Şurada ne varmış? Allah. Dolabım var. Gayet iyi. Bakalım başka ne var? Böyle gayet minimal bir yer. Artık yavaştan acıkmaya başladım. Şimdi bir yerleşeyim, bir kendime geleyim, bir aklanayım, paklanayım. Sonra Tokyo'nun akşamlarını hemen keşfetmeye başlayalım. Aklandım, paklandım. Yemeğe hazırım. Yemek yemek için dışarıya çıktım. Hava çok güzel şu anda. Böyle gece olunca da bir anda böyle şeyi hissediyorsun. Gökdelenler kenti ya. Bambaşka manzara sunmaya başladı. Şuradan Ginza'ya doğru gidip bir sushi yiyeyim bugün artık. Bayağıdır sushi yemiyordum. Size artık Tokyo'da da bir sushi restoranlarından birkaç tanesini göstereyim. Resmen Tokyo Drift'in içine girmeye başlamış gibi hissediyorum şu an var ya. Yani şu tabelalara bakın, neon ışıkla her yerde ve gerçi bunlar daha hiçbir şey ama bu kadar böyle akşam ışıkları görünce insan böyle gözüne ışık tutulan tavşan gibi oluyor. Size çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bakın çıt çıkmıyor. Burası bir dünyanın en büyük kenti. Ses yok bak. Ve akşam şu anda daha saat hani 8 falan, gece yarısı değil. Burası böyle daha çok lüks mağazaların olduğu alışverişler, dükkanlar gibi geldi bana. Böyle bir 10 dakikadır falan yürüyorum. Çok temiz, çok düzenli. Yani gerçekten insan kaliteyi hissediyor. Hani Singapur'u hatırlarsanız anlatmıştım ya size. Demiştim burası şehir devleti aslında. İşte Singapur'un ülke halini, böyle daha büyük halini düşünün. İşte o Japonya diyebilirim. Abi pırıl pırıl, yani bu kadar 150 milyon kişinin yaşadığı bir ülkede şu sisteme en çok hayranlıkla gıpta ettiğim detayı temizlik olduğunu söyleyebilirim. Çok temiz insanlar gerçekten. Louis Vuitton'lar, Chanel'ler, tamam ya. Burası lüks bölgeymiş. Bizlik bir şey yok burada. Buradan hızlıca geçiyoruz. Vallahi ben İstanbul'daki caddeye lüks diyordum. Burayı gördükten sonra bizimkiler hiçbir şey kaldı. Ve bunun daha ben küçücük noktası kadar bir yerdeyim. Hani para doğuda diyorlar, fark etmişsinizdir. Asya'dan özellikle Avrupa'yı gezerken böyle çok lüks mekanların önlerine bakın. Ya da markaların hep böyle Asyalılar vardır. Gerçekten artık batıda ben paranın kalmadığını, paranın artık doğuya kaydığını düşünüyorum. Özellikle Çin, Japonya'da bunlardan biri. Bir de bu Japonlarda ve Korelilerde bir çanta, marka takıntısı oluyor. O yüzden çok satılıyor. Adamlar ne yapar, ne edermiş mesela, kadınlar özellikle eğer bir çanta istiyorsa kocası onu alacakmış. Burada bildiğiniz ye kürküm ye olayı tamamen çanta üzerine kurulu. Hem Kore için geçerli bu, hem Japonya. Şimdi dünyanın en büyük balık pazarı burada. Tsukiji balık pazarı. Japonya'nın toptan balık pazarı olarak geçer. Sabahları falan da hatta böyle tezgahların açıldığı saatlerde gidip turlara katılabilirsiniz. Ama şimdi benim konumum oraya çok yakın olduğu için sabah beklemek yerine akşam gelir gelmez yıllar önce deneyimlediğim bir sushi maceramı yeniden yaşamak üzere oraya gidiyorum. Çünkü dostlar, inanın dünyada yiyebileceğiniz en iyi sushiler burada. Çünkü balık kalitesi çok iyi. Hatta öyle ki bu mavi tuna mı diyorlar, tam hatırlamıyorum ismini. 3 milyon dolara mı ne satılan balık var burada bir tanesi. Tabii ki en standart olanları yeseniz bile keyif alırsınız. Bu sadece birazcık daha ekstrem kısmı. Ve bununla beraber tam bir yeme içme cenneti. Onlarca Michelin yıldızı restoran var Japonya'nın Tokyo kentinde. Ama ben biraz daha makul, biraz daha alınabilir bir rakam olduğunu düşündüğüm ve yıllar önce de notunu almışım. O mekana şimdi sizi de götüreceğim. Çok iyi bir deneyimdi. İnşallah aynıdır. Aslında metro ile gidebilirdim ama şöyle bir akşamına da göre gideyim istedim.
kentin güzelliğine hayran olarak. Zaten bir kenti hem... Ay kız çarpıyordu. Zaten bir kentin hem gündüzünü hem de gecesini görmeden orayı tam anlamıyla gördüm diyemezsiniz. Çünkü bambaşka bir mizaca bürünüyor. Burası da devasa. Yani her caddesi o kadar büyük ve ihtişamlı ki. Zaten her yerde balık işaretleri oluşmaya başladı. Nasıl ki Kobe'de et yedik, Osaka'da okonomiyaki yedik. Ben burada da daha çok sushi yemeyi düşünüyorum. Çünkü özellikle bu balık pazarının etrafında harika lezzetler var. Şu arada bir yerdeydi. 2 dakikaya varacağım. Vallahi koştura koştura geldim. O kadar acıktım ki. Ve heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, burası. Sushi Zanmai. Bunların farklı şubeleri de var diye biliyorum ama bir görelim bakalım bu. Vallahi burasıydı. Hatırlıyorum. Vallahi şöyle barın etrafında oturuyorsunuz. Önünüzde hazırlıyorlar ama sıra var. Şu an sıra bekliyorum. Ortam böyle. Arigato. Beni böyle bir yere oturttular. Yine sıcak bir havlu getirdiler. Önümde şu balıklara bakar mısınız? Envai çeşit balıktan şimdi dünyanın en iyi sushilerini yiyeceğiz. O kadar çok şey var ki aklınız karışıyor. Yani şuraya bakın. Bu sadece nigiri kısmı. Şurada scroll olarak bizim standart noodle'ları, sushilerimizden var. Şurada sashimiler var. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz ama çoğu kalmamış bile yani. Böyle önünde yapılan yemeklere bayılıyorum. Mesela Teppanyaki restoranı da göstermiştim size Kobe'de. O da çok güzeldi. Böyle sushi'de de el tezgahta görmek insanı daha böyle ambiyansın içine dahil ediyor. Şu an bildiğiniz sashimileri bak parça parça kesti. Bu arada ben siparişimi verdim, bekliyorum. Adamları izliyorum, şefleri. Çok saygılılar ya. İşlerini çok sadık bir şekilde yapıyorlar. Canlı canlı bildiğin karidesi kabuğunu soyuyor. Direkt bunu yiyecekler. Hiçbir pişme yok. Hemen bir balık çorbası söyledim. Miso soup. Dünyaca ünlü. Her gittiğiniz Japon restoranında kesinlikle denk gelmişsinizdir zaten. Bunu genelde dünyanın birçok yerinde çok kötü yapıyorlar. İyi olmuyor. İnanılmaz. Muhteşem. O balığın tadını da alıyorsun. Kokusu da var ama lezzet bu akşam yine çok güzel olacak. Hissediyorum. Abi şu tempuranın yani kötü olma ihtimali dahi yok. Şöyle sosu var. Batırıyormuşuz. İnanılmaz. Harika bir lezzet. Şöyle batırıyorsun. Ve bu kadar şey sadece şu 8 dolar biliyor musun? Türkiye'de tamam biliyorsunuz hem porsiyonlar çok küçük hem ne kadar pahalı. Şurada da bakın nigiriler, ebiler, sashimiler söyledim. Güzel bir akşam oluyor. Çok iyi başladık Tokyo'ya. Evet. Artık şu sashimimizi bir tadalım değil mi? Zamanı geldi. Şöyle bir somon aldım. Ve çok büyük porsiyon. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu tempura kızartmasında karidesleri yedim. Bak fark ettiyseniz biber, patlıcan, patates falan var. Çünkü daha pahalı. Yani bunu da kızartıyorlar. Bu şekilde karışım olarak alıyorsun. Yemediğim bir şey yiyeyim. Ha bak patlıcan yiyeyim mesela. Tanelemiş patlıcanı. Patlıcanı özlemişim ya. Çok güzel. Bak şu aldığım en pahalı sushi 570 falan ödedim. Diğerleri mesela 200-250 idi. Bakalım dedikleri kadar var mı? Abi bilmem ne tuna diye geçiyor. Yani dedim ya ne balıklar var burada. Şey sınıf sınıf diye gidiyor. Mesela bu birazcık daha üst. Kıydım paraya. Wasabi'yi aldık. Ben ne yedim ya? Daha önce böyle bir şeyin muadilini yediğimi hatırlamıyorum. Çok enteresandı. Şu adam var ya makine gibi çalışıyor. İnanılmaz hızlı ve o kadar disiplinli ki
İnsanların çalışma şeklini bile oturup izlemek insana keyif verir mi? Veriyor işte. Doydum. Hepsini yedim neredeyse. Patlamak üzereyim. Vallahi billahi 3200 yen para ödedim. Yani nereden baksanız 20-21 dolar falan, o kadar şey yedim. Hatta bazılarını abarttım bile yani. Gerçekten harika bir tecrübeydi. Keyfim yerinde, karnım tok, sırtım pek. Yavaştan artık otele doğru yürüyelim. Belki yolda bir bar falan görürüm. Belki uğrarım. Çok yorgunum bugün. Çok erken kalktım. Ve hala karnım, midem ağrıyor. O yüzden kervan yolda dizilir misali. Yolda karar vereceğim. Geriye dönerken böyle yine ışıklı sokaktan baka baka otelin yolunu tutuyorum artık. Ve bugünlük benden bu kadar. Artık sonraki bölümde birlikte Tokyo'yu gezeriz. Yine söylediğim gibi bütün Japonya yazılarımı, Tokyo'ya gelirseniz ya da diğer şehirlerde önerdiğim bölgesel otel önerilerine kadar her şeyi açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Hadi bakalım, ben yatayım artık. Sonraki bölümde görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.